Selamünaleyküm arkadaşlar. Tuğba ile Butik Tatlar kanalıma ve mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere katlama şekli çok farklı olan bir mantı tarifi vereceğim. Sizlerin de gördüğü gibi katlama şekli çok değişik ama yapımı çok kolay olan bu tarife hemen geçiyorum ve herkese iyi seyirler diliyorum. Uygun bir kap içerisine 4 su bardağı un, 2 tatlı kaşığı silme, tuz ilavesi yaptıktan sonra 2 adet yumurta ilavesi yapıyorum. Yumurtalarım küçük olduğu için 2 tane kullandım. Sizlerin yumurtası büyükse 1 adet kullanmanız yeterli olacaktır. Şöyle bir harmanladıktan sonra az az su ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Lezzetli bir mantı yemenin püf noktalarından bir tanesi hamurunuzun sert olması. Bu yüzden suyu kontrollü bir şekilde alarak hamurunuzu yoğurabilirsiniz. Bu tarifle çok lezzetli bir mantı yiyeceğinize garanti veriyorum ve denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Sizlerin de gördüğü gibi şu an kalan son suyu ilave ederek hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Toplamda 1 su bardağı su kullandım arkadaşlar. Her unun suyu alma miktarı farklı gelebilir. Bu yüzden suyu kontrollü koymakta fayda var arkadaşlar. Sizlerin de gördüğü gibi elimdeki hamuru temizlemek için 1 yemek kaşığı un aldım ve hemen temizliyorum. Tekrar hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Bir miktar tezgahın üzerine un serpip hamurumu tekrar yoğurmaya devam ediyorum. Lezzetli bir mantı yemenin püf noktalarından bir tanesi de arkadaşlar hamuru çok güzel bir şekilde yoğurmanız gerekiyor. Bu şekilde hamuru yaklaşık bir 10-15 dakika yoğuruyorum. Kullanmış olduğum bütün malzemeleri açıklamalar kısmında liste halinde ekliyorum arkadaşlar. Dilerseniz oradan bakabilirsiniz. Şu an hamurum hazır ve hemen gelişi güzel parçalara ayırmaya geçiyorum. Bu şekilde parçalara ayırdıktan sonra beze haline getirip tekrar hamur yoğurma kabımın içerisine koyup daha sonra iç harcıma hazırlamaya geçeceğim inşallah. Değerli izleyenler ve sevgili takipçilerim, 350 gram dana kıyma içerisine küçük küçük doğramış olduğum soğanları ilave ettikten sonra hemen içerisine bir miktar karabiber, bir miktar pul biber ve biraz da tuz ilavesi yaptıktan sonra 5-6 yaprak reyhanı içerisine ufalıyorum. Buradaki püf noktalardan bir tanesi soğanınızı kesinlikle rendelemeyin. Küçük küçük doğrayın. Aksi halde iç harcınız sulanacak ve mantılarınız yırtılacaktır. Şimdi sizlerin de gördüğü gibi karıştırıp hemen hamurumu açmaya geçiyorum. Bir miktar unu tezgahın üzerine aldıktan sonra bir bezemi gördüğünüz gibi oklava yardımıyla açmaya çalışıyorum. Hamur açmanın tüm püf noktalarını sizlere vermeye çalışıyorum. Çok fazla hamur açmayı bilmesem dahi bildiğim bütün bilgileri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Sizlere şöyle göstermek istiyorum. İster oklavanın ortasından yanlara doğru hafif hafif bastırarak hamurunuzu açabilirsiniz. İsterseniz de biraz sonra göstereceğim şekilde açabilirsiniz. Her iki şekilde de hamurunuz büyüyecektir arkadaşlar. Hangisi kolayınıza geliyorsa o tekniği kullanabilirsiniz.
Şimdi de gördüğünüz gibi hamuru oklavaya sardıktan sonra ileri doğru ittirip çekiyorum. Bu şekilde de hamurum büyüyor. Dilerseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. İnceltebildiğim kadar açıyorum. Açmış olduğum hamuru bir çay bardağı yardımıyla gördüğünüz gibi hamurları kesiyorum arkadaşlar. Bu şekilde dairesel kalıplar çıkartıyorum ve hemen sizlere yapımını göstererek mantımı yapmaya geçiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her bir dairesel hamurun içerisine yeteri miktarda iç harcını koyduktan sonra ikiye katlıyorum ve daha sonra iki ucunu tutup birleştiriyorum. Bu şekilde mantım hazır olmuş oluyor. Şimdi sizlere tekrar bir tane daha gösteriyorum. Hamurumu aldım. İçerisine yeterli miktarda iç harcını koyduktan sonra ikiye katlıyorum ve hamuru birleştiriyorum arkadaşlar. Tekrar iki ucundan tutup iki ucunda birleştiriyorum. Mantım bu şekilde hazır olmuş oluyor. Bütün hamurumu yaparak bu şekilde mantımı yapmaya devam ediyorum. Dilerseniz mantınızın hepsini pişirebilir. Dilerseniz bir kısmını derin dondurucuya atıp daha sonra çıkarıp kullanabilirsiniz. Derin dondurucudan çıkardığınız mantıyı buzlu bir şekilde kaynar suya atmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu püf noktayı da verdikten sonra ben hemen mantım için ocağa suyumu alıyorum. İçerisine bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettikten sonra hemen biraz tuz ilavesi yapıyorum ve suyumu kaynamaya bırakıyorum. Şu an suyum kaynamaya başladı ve hazırlamış olduğum mantıları içerisine ilave ediyorum. Dilerseniz mantıların tamamını hemen tencerenin içerisine atabilirsiniz. Suyun içerisindeki yağdan dolayı yapışma asla olmayacaktır. Hazırlamış olduğum mantıların yarısını pişireceğim. Yarısını da derin dondurucuya kaldıracağım arkadaşlar ben. Bu şekilde mantıları tencereye aldıktan sonra pişmeye bırakıyorum ve hemen sosunu yapmaya geçiyorum. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı tereyağını uygun bir tavanın içerisine aldım. Ve içerisine 1 yemek kaşığı salça ilavesi yapıyorum. Salçanın kokusu çıkana kadar salçayı kavuruyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 2-3 dakika kavurmanız yeterli olacaktır. Ben karışık salça kullanıyorum. Sizler dilediğiniz salçayı kullanabilirsiniz. Karışık salçamdaki ölçü 1 tatlı kaşığı acı, 1 tatlı kaşığı tatlı biber salçası ve 1 tatlı kaşığı domates salçası. Ve şu an mantım pişti. Hemen servis aşamasına geçiyorum. Şimdi üzerine hazırlamış olduğum sarımsaklı yoğurdu ilave ediyorum. Ve bu tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Çok lezzetli bir mantı yiyeceğinizin garantisini veriyorum arkadaşlar. Ve şimdi de hazırlamış olduğum salçalı sosumu üzerine ilave ediyorum. Bir tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer tariflerde ve videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, hoşça kalın.